Hepinize merhaba. Ben bugünkü konuşmama birkaç soruyla başlamak istiyorum. Bu sorular zaman zaman dünyayı sarsan, hepimize merak uyandıran sorular aslında. Çeşitli bilim kurgu hikayelerine, filmlere, dizilere konu olmuştur. Başka bir dünya var mı? Başka bir evren, başka bir yaşam yeri var mı? Ya başka bir yerde değil de içinde bulunduğumuz dünyada başka boyutlar, başka türler varsa? Evet, bu türler belki bizim şu anda gerçek diye adlandırdığımız dünyanın içinde değil. En azından şu anlık. Konuşmama başlarken belki de bazılarınız içinden bu kız neden bahsediyor? Gerçek bu değil. Bizim gerçeklik diye görecelendirdiğimiz kavram bu değil diyen sesler duyuyordur. Bu günümüzde yaşadığımız en büyük paradokslardan biri. Sanal gerçeklik dediğimiz kavram tam da bu noktada devreye giriyor. Sanal gerçeklik bir bilgisayar ekranından çok daha fazlası aslında. Hayalini kurduğumuz en küçük detayın içinde belirebileceği, dünyamızda oluşan yanlışların, hataların düzeltilebileceği bir evren. Şimdi sizden hayalinizdeki o wow anını düşünmenizi istiyorum. Belki geçmişinizden bir anı, belki gelecekte olmak istediğiniz bir yer, daha uçuk şeylerden bahsedelim, belki de başka gezegenin yüzeylerinde. Ne kadar büyüleyici değil mi? Birkaç yıl öncesine kadar sadece hayal edilebilen bir şeyken artık bunların hepsini görmek, yaşamak mümkün. Bu sanal gerçekliğin basitleştirilmiş halini birçoğumuz 9D sinemalar, video oyunlarıyla denedik bile. Şimdi size bir buluştan bahsetmek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz büyük ihtimalle. Teknoloji devlerinden biri çok yakın zamanda inanılmaz bir VR gözlüğü piyasaya sürdü. Bu VR gözlüğünün biraz terimsel anlamından bahsetmek gerekirse, bunu yapmak için bile milyonlarca satır yazılmış kodla bir o kadar emekle yapılmış bir hardware donanıma ihtiyaç duyuluyor. Sensörler, takip sistemleri, gerçekleştirilmiş deneyimler hepsini bir araya getirilerek bu piyasaya sürülüyor. Şimdi biraz üstünden bahsederek sanal gerçekliğin terim anlamına girelim. Sanal gerçeklik, diğer her şeyden ayıran en önemli özelliği bize çok duysal, haptik bir deneyim sunması. Özellikle günümüzde çok popüler olan kıyafetleri giyerek sanal dünyada yaşadığımız her şeyi fiziksel dünyada hissedebiliyoruz. Sanal gerçeklik, gerçek dünyayla günlük hayatımızı simüle etme seçeneği sunuyor bize. Bu teknolojiyle birlikte kullanıcılar sanal dünyaları keşfedebilir, nesnelerle iletişime geçebilir, hatta olan olaylara sanal dünyalarda tepki verebilirler. Bu bahsettiğimiz VR gözlükler, kıyafetler ve basitleştirilmiş deneyimler aslında sanal gerçekliğin çok küçük bir parçası. Ve ayrıca sanal gerçeklik şehirlerin geleceğinde de çok büyük bir dönüşümü müjdeliyor. Şehir sakinleri sanal gerçeklikle birlikte işlerini sanal ofislerden yürütebilir, onlar aracılığıyla iletişime geçebilir ve hatta eğlence anlayışlarını sanal dünyalara sınırsız imkanlarla taşıyabilirler. Ki bence en önemli nokta şu anki, sanal gerçekliğin en önemli şeylerinden biri, proje mimarları, mimari projeleri daha önceden test etme şeyi sunularak olası riskleri olabildiğince azaltılır ve verimlilik de bir o kadar fazlalaştırılır. Yıllar içinde oluşan bu değişim hala aynı hızıyla değişmeye devam ediyor. Fakat bu değişimler akıllarda birkaç soru uyandırıyor. Bu sorulardan bahsetmeden önce şimdi size çok önemli bir sorumluluğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu sanal dünyalardan gezerken içinde bulunduğumuz fiziksel dünyayla sanal dünya arasındaki dengeyi kurma sorumluluğumuz. Bu teknolojinin güzellikleri kadar kötülükleri de olabilir mi? Bu sanal dünyalarda gezerken gerçek dünyayı unutma veya sanal dünyayı bağımlılık haline getirme gibi risklerle karşılaşabilir miyiz? Evet, sanal dünyada sadece tüketen değil, aynı zamanda üreten, anlam katan bir toplum olmamız lazım. Sanal gerçeklik bize sadece bir kaçış yolu değil, aynı zamanda ruhumuzun derinliklerine dokunan bir serüven olması lazım. Şimdi konuşmamla aslında biraz da alakasız yapay zeka ile ilgili bir deneyden bahsetmek istiyorum. 2018 yılında MIT Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde 2 eş robot kullanıldı. 2 robota da farklı videolar izletildi. Birine normal, gündelik şeyler izletilirken ikinci robota daha şiddet içerikli videolar izletildi ve yanında o şekilde konuşuldu. Deneyin sonunda 2 robota da aynı 2 resim gösterildi. Birinci resim bu. Lütfen biraz düşünmenizi istiyorum. İkinci resim de bu. Bu resimlerde ne gördünüz? İçinizden düşünün. Büyük ihtimalle birçoğunuz çiçek, kelebek tarzında şeyler görürken ikinci robot, Norman adındaki ikinci robot bu resimlere intihar etmek üzere olan bir adam ve kendini kıyma makinesine kaptırmış bir adam olarak belirtti. Şimdi belki de konuşmamın en önemli ve en merak uyandıracağına emin olduğum sorusunu sormak istiyorum.
Gerçekten korkmamız gereken şey sanal gerçeklikle yapay zekanın olası tehlikeleri mi, yoksa onları kodlayan, onları yapan bizler miyiz? Teşekkür ederim.